Welcome to Skotopia. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne biraz. Senin bozulsun. AK Parti dönemi ileride popüler kültür üzerinden ele alındığında illaki birkaç kelam da Kızılcık Şerbeti üzerine yazılacaktır. Dizi kendini gerçek hayattan uyarlanmış olarak yansıtıyor. Tabii her şey gerçek olsaydı dindar ailenin oğlu Metehan cemaat okuluna giderdi. Laikliğin yılmaz savunucusu Kıvılcım'ın evinde kesinlikle bir Atatürk köşesi olurdu. Dizi başlangıçta hükümetin projesi olarak görüldü. 2023 seçimleri öncesinde iktidar başörtüsü mağduriyeti üzerinden yeniden bir puan toplayabilir miydi? Zaten başörtüsü gibi bir konuda kim muhalif dizi çeksindi? Derken dizinin karakteri Nursema'nın zorla evlendirilmeye çalışılması ve ardından gelişen olaylar muhalif çevrelerin de ilgisini çekti. Fakat bu durum bazılarının hoşuna gitmemiş olacak ki Rütük tarihinde hiç görülmemiş bir kararla 5 kez yayın durdurma cezası verdi. Dizi saatinde İslamofobi belgeseli yayınlatıldı. Dolayısıyla dizi herkesin böyle ikirciklendiği, hafif de böyle diken üstünde izlediği bir dizi ki bence dizinin güzelliği de bu. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranıyor. Herkese dokunan, dokunduran bir tarafı var. Gerçi bu konulara girince kimseye yaranamama hali kaçınılmaz. 2014'te de ATV'de Kızılcık Şerbeti gibi de değil doğrudan başörtüsü konusunu ele alan diğer yarımadıyla bir aile dizisi yayınlanmıştı. İlk baştaki tepki orada da gezi sonrası iktidarın başörtüsü mağduriyeti üzerinden prim topladığı şeklindeydi. Ancak tepki oradan gelmedi, devletten geldi. Dizideki imam karakterinin çok insancıl ve şakacı olması, imamlığa gölge düşürmesi nedeniyle diziye camide çekim yasağı getirildi. Zaten dizi apar topar 2-3 hafta sonra bitirildi. Kızılcık Şerbeti'nde hikayeyi parlatan, dizinin tanıtım afişlerinde bile yer almayan Nursema karakteri oldu. Dizi bir ilk değil ama başörtülü, daha doğrusu türbanlı bir karakterin bu kadar kitlesellik kazandığı, geniş kitlelerce benimsendiği ilk dizi olduğu söylenebilir. Üstelik bu bir hidayet öyküsü de değil. Türbanlı karakter aşık oluyor, anne babasıyla çatışıyor, birey oluyor, kimlik kazanıyor ve bu eski Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi yazmasını atıp perma yaptıran, köyden indim şehre tarzı bir yapıda da olmuyor. Nursema kendi kimliğini koruyarak bunları gerçekleştiriyor. Kızılcık Şerbeti'nin bir diğer önemli yönü Bechdel testini geçen az sayıdaki dizilerimizden olması. Bu popüler kültürde kadın temsiline dair bir test. Bir romanda, bir sinema filminde ya da bir dizi bölümünde buna göre adlı adınca iki kadın karakter olmalı. Bunların repliği olmalı ve bu iki kadın erkekler dışında bir konuda konuşuyor olabilmeli. Basit gibi gözüküyor ama bizdeki diziler genellikle esas olanı kim kapacak tarzı entrikalar etrafında geçtiği için bu testi geçen azdır. Sırf Türk dizileri meselesi değil, Hollywood da bu konuda çok iyi sınav vermez. Bildiğimiz pek çok kült film Bechdel testinden kalmıştır. Tabii Bechdel testi her şey demek değil. Zaten Kızılcık Şerbeti de ikinci sezonda bu konuda biraz alarm veriyor. Ama Kızılcık Şerbeti genel olarak güçlü kadınların hikayesi. Yani öyle erkeklerin dünyasında arkadan iş çeviren değil de doğrudan güçlü kadınlar. Hatta daha geleneksel olarak kodlanan Pembe ve Nilay gibi isimler dahi kendi kararlarını alan, bunları bir şekilde uygulayan, uygulatan isimler. Aslında konu gayet bilindik. Doğu-Batı çatışması, modernite gelenek çatışması, Alaturka-Alafranga çatışması. Bu bizim ta Tanzimat edebiyatımızdan ilk popüler dizimiz Kaynanalara, oradan Avrupa yakasına varıncaya kadar sürekli işlenen konu. Kızılcık Şerbeti'ni bir noktada ayıran şey dizide gelenek damarının artık eşit ya da savunmada olmaması, tam tersine daha üstten bir dille konuşması. Artık gelenek damarındakiler güçlüler, zenginler, kalabalıklar, mağrurlar. Fatih Harbiye ayrımı değil artık konu. Dindar aile Fatih'te değil Bebek'te yaşıyor. Modern kanat ise daha bir kuşatılmış, daha bir alanı daraltılmış. Bunlar da her yerde. Bu yer yer patlamalara sebep oluyor. Bence de yeter. Siz artık çok fazla oldunuz. Bebeğin velayeti konusunda olduğu gibi. Biz haklıyız, onlar güçlü. Haklıyız sonuçta Alev. Ama onlar da güçlü kızım. İşte bu iki kanadı temsil eden iki aile var dizide. İki Türkiye gibi. Modern, seküler esas kızımız Doğan'ın geleneksel dindar karşı ailede Fatih'ten hamile kalması gibi bir durum olmasa muhtemelen kendi evrenlerinde yuvarlanıp gidecek iki aile, iki kutup.
Evdeki yardımcılar bile ayrışmış, Kıvılcımlarda başı açık bir kadın, Ünallarda kapalı, sınırlar belirgin, ancak Doğa ve Fatih'in mecburi evlilikleri pek çok çatışmayı da beraberinde getirir. Modernite, gelenek, din, laiklik konularını popüler kültürde en son 2020'de Bir Başkadır dizisinde görmüştük. Kızılcık Şerbeti hem içerik hem biçim açısından Bir Başkadır'a epey benziyor. Tabii ana akım bir TV'de primetime dizisi olduğunu unutmamak lazım ama onun gibi alegorik bir dili var Kızılcık Şerbeti'nin. Her detay bir üst düzeyde toplumsal ve siyasi okumalara müsait göndermeler içeriyor. Bu iki ailenin eski ve yeni Türkiye'yi sembolize ettiği konusunda izleyiciler zaten hemfikir. Şimdi biraz ince işçiliğine geçelim. Soyadları bu açıdan özenle konulmuş. Doğa tarafı yani eski Türkiye, Arslan ve Korkmaz soyadları, cesur, sözünü sakınmayan, dolayısıyla hiç de öyle kan kuzup Kızılcık Şerbeti içerim diyecek tipler değil. Harbi bu dizinin adı neden Kızılcık Şerbeti? Fatih tarafı da Ünal, yani giderek namı yürüyen, ün kazanan, güçlenen bir sürece işaret ediyor. Yeni iktidar sınıfına bir gönderme var. Anneannenin adı Sönmez, Bir Başkadır'daki Ruhiye gibi öyle çok karşılaştığımız bir isim değil. Sönmez, sonra Korkmaz soyadı. Korkma, sönmez bu şafaklarda İstiklal Marşı'na işaret var. Zaten anneanne Doğa'ya düğünde Atatürk'ün silah arkadaşlarının birinden kalma bir bronş hediye edecektir. Bu göndermeler Cumhuriyet'in ilk yıllarına, kurucu kadroya, kurucu unsur olmaya işaret ediyor. Sönmez aslında bir çeşit cumhuriyet ana, eski Türkiye ama kurucu devlet. Kızlarına yani halkına gerekli şefkati gösterememiş, yeri gelmiş bağırmış çağırmış, ilişkisi sorunlu. Sönmez'in tek derdi kızlarını başkalarına muhtaç etmeden namusuyla yetiştirmek. Çalışmış, yetirmiş, ideal değil ama ona göre o şartlarda yapabileceğini yapmış. Eski Türkiye. Şimdi bu cumhuriyetin iki evladı var. Biri İstanbul, biri Ankara gibi. Alev batılı uçarı özel sektörde çalışıyor. Sermayeyi temsil ediyor. Kadayıf Abdullah'ın parası olsa da sahip olamadığı, arzu ettiği statüyü temsil ediyor. Bir arzu nesnesi gibi. Sonuna kadar seküler ama ideolojiyle işi yok pek. Onun bu tornadan hiç geçmemiş ayrı bir dili var. Tıpkı sermaye gibi. Kıvılcım ise modernliğin, laikliğin en büyük bekçisi. Dizi ilk bir topuklu ayakkabı sahnesiyle açılıyor. Kadın bedeni ve kıyafeti üzerinden modernlik vurgusu zaten artık bildiğimiz bir şey. Ama burada siyah makam aracından siyah postalıyla inen bir general edası da var. Kıvılcım eğitim sektöründe, Cumhuriyet Edebiyatı'nda taşraya giden aydınlanmacı Kemalist öğretmen yerine İstanbul'da özel bir kolejin müdürüdür artık karakterimiz. Eğitimde, devlette neoliberal düzene uymuştur ama o Cumhuriyet'in ilk nesil öğretmenleri gibi bir idealizmle yola çıkmıştır. Okulda herkes onun asker disiplininden şikayet eder. Alev ona Seyit Onbaşı diye takılır. Dizi Kıvılcım'ı bu devlet ordu referanslarıyla baştan bezer. Alev'in renkliliğinin aksine Kıvılcım siyah beyazdır. İlk bölümde hem okulda hem evde hep siyah beyaz giyinir. Onun dünyasında renkler yoktur. Her şey ya siyah ya beyazdır. Bir Başkadır'daki peri gibi zamanla Kıvılcım da hayatına yeni renkleri kabul edecektir. Dizi Kıvılcım'ı böyle konumlandırırken onun da annesinden bir şekilde tevarüs ettiği kızıyla sorunlu ilişkiye dikkat çeker. Kıvılcım düzen olsun, disiplin olsun, ilkeler olsun bu öncelikler nedeniyle ailesine gerekli şefkati ve ilgiyi gösterememiştir. Arada o organik bağı tam kuramamıştır. Doğanın ısrarla ben öğrencin değilim biraz şefkat göster çığlığı bunun yansıması. Evinde o ilgiyi göremeyen Doğa ne yapar? Fatih de alır soluğu. Yani yeni Türkiye'nin sahiplerinde. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kıvılcım üzerinden bu halkıyla iletişim kuramayan eski Türkiye Kemalizm eleştirisi hep devam eder. Doğa ve Fatih'in evliliği bir ümit olabilir mi? Esas ikilimizi ilk gördüğümüz sahne rastlantısal değil. Çiftimizi vaktiyle Amerikan Başkanı Bush'un 2004'te o meşhur ılımlı İslam konuşması için özel seçilen arka plan, boğaz ve köprü manzarası önüne yerleştirmişler. Doğu ve Batı'yı, Asya ve Avrupa'yı, seküler ve dindarı birleştirecek bir dil, bir yaşam alanı çıkacak ümidini bize en baştan aşılıyorlar. Tabii bu yol çetrefilli.
Fakat esas çiftimiz bir ortak yaşam alanı kurmaz, ayrı bir eve çıkmaz. Doğa artık Fatihlerin aile evinde yaşayacaktır. Yeni düzen Ünalların ve ilk sezon boyunca Doğa da artık orada adeta bir azınlık gibi var olma mücadelesi gösterecektir. Ünal ailesi iktidar bloğunun farklı ayaklarını sembolize ediyor. Tam bir Nuh'un gemisi. O nedenle İslamcı, geleneksel, dindar gibi farklı sıfatlar birbirine giriyor. Abdullah Bey o kütüphaneden ve her dini konuya getirdiği detaylı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sıradan geleneksel bir tip değil, oldukça dini bütün bir yapıdan geliyor. Eşinin adının Pembe olması da tesadüf değil. Pembe Anadolu'da olabilecek en naif kadın isimlerinden biri. Başı açıkken de muhafazakar yaşamış ama sonradan Abdullah Bey'le örtünmüş. İslamcılığın Anadolu'yla özellikle de taşrayla kolayca kurduğu dil ve taşrada kök bulup soy olmasına güzel bir gönderme. Bu evlilikten 3 meyve var. Mustafa ne söylense kanabilecek, temiz Anadolu insanı, insanlığın son kalesi, dizinin çatışmasında nefes aldığımız 2-3 duraktan birisi. Nilay öncelikle ekonomik gerekçelerle bu yapıya eklemlenmiş, bu kaygılarla hareket eden biri. Nursema ve Fatih, İslamcı ailelerin ikinci nesil temsilcileri. Bir yanda yurt dışında okumuş, donanımlı, birey olabilme mücadelesi veren genç bir kadın. Diğer yanda iktidarın nimetlerini cici evlat olarak kullanan, evde geleneksel, dışarıda seküler bir yaşam süren, ailenin prensi genç bir adam. Düşünülürse bu Abdullah'ın gemisinde farklı kesimlerin temsili var. Ünal ailesi de Arslan ailesi de bir bütün değil. Eski Türkiye bu tabanda kimlere ulaşabilir diye baktığımızda Arslan ailesi Mustafa ile harika anlaşıyor. Nursema ile ortak bir dil kurabilmeyi başardı. Fatih ile ise çatışma halinde. Nilay ise güç kimde ise ondan yana dümen kıracak. Bunu iki taraf da biliyor. Bir de bu geminin hem içinde hem dışında olan Ömer Bey var ki aklı selimi sağduyu temsil ediyor. Son olarak hakim çatışmalı gergin havada ümitleri yeşertecek olan dizinin en gençleri muhtemelen de en makul olanları. Bu liseli gençler büyüklerinden çok daha olgunca çünkü her konuya mahalle duvarları olmadan da yaklaşabiliyorlar. Dizinin rüzgarıyla aynı temada Veda Mektubu diye bir dizi de yayınlandı ama ömrü pek uzun olmadı. Çünkü Kızılcık Şerbeti'nin tutmasının tek nedeni konusu değil, biraz da tribünlere oynaması. Diziyi Arslan ve Ünal ailesi arasındaki bir maç gibi izliyoruz. Bir kıvılcım sayı alıyor bir Ünal ailesi. Diziyi bu karşılıklı kapaklar üzerinden takip edenler de epey fazla. Şimdi hem bu çatışmayı göstere vermek için hem de muhtemelen her hafta 2,5 saatlik senaryo yazmanın zorluğu içinde bu hayat tarzları arasındaki fark ve kopukluk çok çiğ ve tutarsız veriliyor. Doğanın istifra sözünü garipsemesi, Doğa, sevgilim amma istifra ettim. İstifra mı? Çok komiksin Fatih. Telli babadan haberi olmayıp kilisede mum yakması, Fatih anneannenin elini öpüp çay içince Kıvılcım'ın bunu kroluk olarak görmesi, Efendi ama kro. Anne ne o öyle el öpmeler, ayakkabıyı kapıda çıkarmalar, yok gece çay içmeler, kaplıcalar. Alev'in dindar aileli düğüne Rio Karnavalı temalı dansçılar getirmesi, yine Nursema'yı istemeye giderlerken Alev'in likörlü çikolata alması, Böylesini de hiç yememiştim. Bir değişik geldi tadı. zaten 50 defa sorun yaşadığın dindar aileye yılbaşı ağaçlı, hindili hediyeleşmeli yılbaşı kutlama daveti, biri merhaba deyince diğerin aleykümselam demesi, Merhaba Pembe Hanım. Aleykümselam. hoş geldiniz deyince selamün aleyküm demesi, Öncelikle hoş geldiniz. Selamünaleyküm. herkes amin derken Kıvılcım'ın teşekkür etmesi, Allah eksilerini yerine koysun. Amin. 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 Teşekkürler. Kain muhteşem bir adamdı. İkisine de Allah rahmet eylesin. İkisi de muhteşem adamlardı. bunlar gerçek hayatta asla yaşanmamıştır demek mantığa ters ama bu kadar birbirlerinden kopuklarsa mesela aynı dünyadan gelen Kayhan nerede ne yapılacağını ne denileceğini nasıl cin gibi biliyor. Bu çiğlik içinde karakterler de tam oturmuyor. Kıvılcım bazen Avrupalı bir turist, bazen laikçi teyze, bazen üst sınıf sosyete, bazen çilekeş öğretmen. Nursema desen Amerika'da okumuş ama mağaradan yeni çıkmış gibi tepkiler. Bu tutarsızlıklar karakterleri ete kemiğe büründürmekten uzaklaşıp sadece belli enstantanelerde verdikleri tepkiye indirgiyor.
Yine de bazı konular güzel işlenmiş. Karısına git usturuplu bir şeyler giyin deyip yalnız başına gittiği davette şuh bir kadınla hemen o gece mercimeği fırına veren zengin muhafazakar erkek egosu. Yine din ve gelenek algımızdaki şekilcilik. Fatih eve hamile kız arkadaşını getiriyor, ses yok, hayırlı olsun. Karısını aldatmış, ne olmuş bir çapkınlık yaptıysa, ama domuzcuklu duvar kağıdına bir an bile tahammül yok, infial kopuyor. Yine aynı örnekten namus anlayışımızdaki ikiyüzlülüğümüz, evden başına çıkarsa laf yiyen Nursema ile zina da yapsa hayırlısı olsun denilen Fatih üzerinden toplumdaki çifte standart. Öte yandan gül suyu, kolonya ve parfüm üzerinden farklı yaşam stillerinin çarpışması. Bütün bunlar ve daha sayılabilecek pek çok konu dizide çarpıcı örneklerle sergileniyor. Tabii bu kadar politize bir konu bir de uçlarda tasvir edilince bu yumak nasıl çözülecek? Aşk. Dizide herkes herkesle eşleştiriliyor. Bu iki kız kardeş, bu iki erkek kardeşle, bu iki kız kardeş, bu iki kuzenle, yanlardan bu iki erkek de bu iki kadınla. Boşta bir Sönmez Hanım kalıyor, ona da bir hacı amca çıkacaktır diye ümit ediyorum. Yabancı Damat dizisinde de Türk-Yunan ilişkileri böyle herkese herkesle eşleştirerek çözülüyordu. Son derece politik konulara böyle apolitik yaklaşımlar ne derece çare olabilir, adaletsizlikleri ne derece giderebilir bilmiyorum ama ülkedeki kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı hakim dile karşı anlamlı da olabilir. Dizideki bir diğer yolda aile gibi, kadına şiddet gibi, otizmli çocuklar gibi ortak noktalardan, yani hepimiz insanız paydasından bir buluşma alanı üretme gayreti. Tabii esas soru, Türkiye'nin ana sorunu gerçekten bu mu? Fakirlik, sömürü, yolsuzluk, adaletsizlik. Bu dizide mesela seküleri dindarı neden zenginler hep iyi müşfik, fakirler de zenginlerden bir şeyleri tırtıklamayı amaçlamış kötü niyetli insanlar. Zenginin kötüsü bile daha fakir zengin, daha zenginlere yamanarak yükselme peşinde. Seküler dindar çatışması işlenirken sınıfsal boyutta ciddi sorunlar çıkıyor. Mesela çok zengin dindar bir kadın gecekonduda yaşayan dindarlarla mı yoksa yalıda yaşayan zengin sekülerlerle mi daha çok ve daha rahat vakit geçirir? Bir kahve zincirinde otururken, jipinin son modelini tartışırken kimle sohbet etmek ister? Mazbut yaşamın sınıfsal imkanları ve sınırları neler? Veya tersten sınıftan bakarsak, mesela ileride evlerdeki o yardımcı kadınları ortak bir zeminde bir diyalogda görmek mümkün olabilir mi? Şimdiye kadar sadece tipleme olarak kaldılar, bir karaktere evrilmediler ama bir fikir. Bir diğer konu, büyük ölçüde aşılsa da evet seküler dindar ayrışması bir fay hattı olarak var, kaşınmaya her zaman müsait, seçmen davranışında bir karşılığı var. Toplumda bir gerçekliğe karşılık gelmese zaten bu kadar tepki ve ilgi uyandırmazdı. Ama bu konuyu bu çiğlikle işlemek maksadın aksine hizmet etmez mi? Bu ayrışma dilinin içine kısılmak, ona karşı çıkıyorken o zihniyeti yeniden üreten, o zihniyette adeta boğan bir hikaye daha ince işçilik istemez mi? Kaş yapayım derken göz mü çıkarıyor diye düşünmeden de edemiyorum. Öyle ya da böyle kimlik çatışmalarından kadın cinayetlerine hayata bir şekilde dokunan bir dizi Kızılcık Şerbeti ve bu dizinin gördüğü rağbetle başka konulara eğilen diziler de yayına çıkacaktır. Polyanacılık diyebilirsiniz ama ben bu çatışmaları da önemsiyorum ve değerli görüyorum. Çünkü çatışma da bir şekilde bir temastır ve bunun daha beteri de mümkün. Giderek ayrışan, kutuplaşan bir dünyada herkes kendi dünyasına, kendi balonuna evriliyor. Kendi haber kanallarını dinliyor. Kendine benzer sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Ve farklı kesimlerden insanlarla birbirimize temas ettiğimiz alanlar giderek daralıyor. Farklı görüşteki insanlarla artık sadece sokak röportajlarında bir araya geliyor gibiyiz. Onların da nasıl sonuçlandığı malum. İşte bu ortamda Kızılcık Şerbeti toplumun farklı kesimlerinden, farklı katmanlarından, alttan, üstten, sağdan, soldan insanların ortaklaşa takip ettikleri, ortaklaşa konuşabildikleri, farklı insanları buluşturan bir ortak zemin, bir ortak dil. Bu bile o kadar değerli ki.